Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Tiggo 7 Pro. Abisi Tiggo 8 Pro ile teoride donanım, uygulamada makyajlanan Tiggo 7 Pro, makyaj sonrası beni en çok heyecanlandıran modellerden biri oldu. Onunla birlikte hem teknolojik olarak hem de güvenlik olarak biraz daha gelişen Tiggo 7 Pro, rakiplerinin halen daha korkulu rüyası. Ne diyoruz? Yeniçeri Tiggo 7'ye dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Tiggo 8 Pro videomuzda birkaç kişiden bu model isimlerinin sonunda Max, Pro, Plus gibi isimlerin donanımsal bir fark mı yoksa bir özelliğin adı mı olduğuna dair mesajlar aldım. O yüzden onu bir kez daha buradan açıklamış olayım. Dostlar, Çinliler otomobil konusunda ne kadar başarılı ve gelişime açıksalar, otomobilleri koydukları isim konusunda bir o kadar karmaşık ve kararsızlar. Tiggo 7 ya da 8. Her iki modelin sonuna gelen tüm Max, Pro, Plus gibi ekler sadece satıldıkları ülkeye göre değişiyor. Tabi tasarım da ülkeye göre değişiyor ama bunun isimle bir alakası yok. Bunu açıklık getirdiğimize göre Tiggo 7 Pro'ya dönebiliriz. İlk kez 2016 yılında yine şaşıracaksınız belki ama Coros Young markasının DR F35 ismiyle yola çıkardığı Tiggo 7. 2020 yılında hem bugünkü tasarımına hem de bugünkü ismine kavuştu. Hatta gelin size şimdi birkaç detay vereyim. Tiggo 7 Avrupa'da DR60 ismiyle, İran'da Phoenix Tiggo 7 Pro ismiyle, Rusya'da ise Excite X-Cross 7 ismiyle satışta. Bu bilgi de belki bir yerlerde işinize yarar. Yeniçeri Tiggo 7 Pro'nun önüne baktığımızda açıkçası bir hayal kırıklığına uğruyorum. Çünkü dünyada birazdan detaylarına gireceğimiz ve değişimin en büyüğü ve hatta tek yeri iç mekanın dış tasarımı bu değil dostlar. Halihazırda var olan panjur ve far tasarımıyla yoluna devam eden Tiggo 7 eğer yenilenseydi böyle gözükecekti. Yani çok daha iddialı ve karizmatik. Tabi bu değişim sadece panjurdan ibaret. Farlar aynı performans ve tasarımda kalmaya devam ediyor. Ki bu yıldızlar arası panjurda sevenler az değildir. Tiggo 7 Pro'nun ön tasarımı yine yeniden her haliyle bizden tam puan alır. Doğruya doğru. Tiggo 7 Pro'nun profili bana olması gerekenden hem biraz yüksek hem de biraz kısaymış gibi geliyor. Evet dostlar, bunu itiraf etmem gerekiyor ki Tiggo 7 Pro'nun profili bana biraz yüksek ve kısa görünüyor. Öndeki o heybetini profilde bir an göremeyince her ne kadar ya tamam bu Tiggo 7'ymiş desem de gözümün alışması biraz zaman aldı. Bu sütundan başlayan siyah renk ve bu koyu kırmızı renk benim favorilerimden. Tabii bu opsiyon. 18 inçlik jantların da hem tasarımları hem de bu profile karşı olan uyumları çok hoş görünüyor. Şimdi dostlar şu konuya bir açıklık getireyim. Üst üste iki şey beğendiğimi söyleyince aklıma geldi. Bazı bizi izleyen kimseler böyle bir tasarımı beğendiğimi söylediğim anda ya reklam videosu demeye başlıyor. Bizi sıkı takip eden dostlarımız bunun böyle olmadığını biliyor. Ben beğenmediğim şeyi beğenmedim derim. Eksik derim. Şunu da söyleyeyim. Beğendim deyince ya reklam yapıyor dense de beğenmedim deyince bazen distribütör tarafından böyle demeyeceksin uyarıları da alıyoruz. Zevkler ve renkler kişiden kişiye göre değişir. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da videolarımızda objektif şekilde bilmeniz gereken her şeyi size en anlaşılır şekilde aktarıyorum. Bunu yaparken bazı noktalarda kişisel beğenilerimi belirtmek de en doğal şey olsa gerek. Bu işin iç yüzü. Ben bizi bilen, bizi takip eden, verdiğimiz bilgileri güvenen kimseye yalan söyleyemem. Bazen dilimiz sürçer, hatalı söyleriz. Onu da en kısa sürede fark eder, düzeltir, telafi ederiz. Bunu da böyle söylemek istedim. Bizi candan takip eden tüm dostlarımız sağ olun, var olun. Evet dostlar, bunun dışında profilde elektrikli katlanır, ısıtmalı yan aynalar varlığını sürdürmüş. Ayrıca yine bir takipçimiz sormuştu, elektrikli açılan yan basamaklar ne yazık ki opsiyonel şekilde satın alınabiliyor. Alt donanımlarla arasında profilde başka bir fark bulunmuyor. Karizmanın en büyüğü her zaman olduğu gibi arka tasarım. Tiggo 8 Pro'da adeta bir donanım hediyesi olup kimi takipçilerimizi "Ya Excellent alıp iyi mi ettik, kötü mü ettik?" dedirten arka tasarım değişikliğinden Tiggo 7 Pro nasibini almadı. Excellent donanımda olduğu gibi boydan boya uzanan stopları Chery logosu kesiyor. Yine eğer dış tasarımda bir değişim olsaydı bu şekilde bu boydan boya uzanan stoplar ve üstte yazıyla Chery logosuna sahip olacaktık. Hafif eğimli arka cam ve bu spoilerla çok karizmatik görünen arka tasarımda sahte egzoz çıkışlarıyla yola devam. Şöyle bir bakınca göze uyumsuz ya da garip gelmeyen bu tasarımın satış rakamlarından nedenli sevildiğini de anlıyoruz. Bir de boyutlarına bakalım. Tiggo 8 Pro ile Tiggo 7 Pro arasında kalanlara da belki bir ipucu olur. Yeni Tiggo 7 Pro 4500 mm ile Tiggo 8 Pro'dan 222 mm daha kısa, 1842 mm ile Tiggo 8 Pro'dan 18 mm daha dar, buna karşın 1705 mm ile aynı yükseklikteler. Dingil mesafesinde ise 2670 mm ile Tiggo 8 Pro'dan tam tamına 40 mm yani 4 santim daha kısa bizim Tiggo 7. Tabi boyutlara bakarken şuna dikkat etmek gerekiyor. Tiggo 8'in bu boy farkı 3. sıra koltuğundan ileri geliyor. Daha fazla bagaj hacmi ya da daha fazla koltuğa ihtiyacınız varsa Tiggo 8 Pro elbette çok daha avantajlı olacaktır.
Hem Tiggo 8 Pro'da hem de Tiggo 7 Pro'da değişimin en büyük sebeplerinden iç mekan kesinlikle çağ atlamış. Gerçekten bir ekran güncellemesiyle bir tasarım bu kadar mı değişir? Değişiyor işte. Yeni Chery Tiggo 7 Pro'nun kapılarından geçtiğinizde burada büyük bir fark bulunuyor. Her ne kadar koltukların tasarımları ve duruşları diğer donanımlarla aynı gibi görünse de avantgard donanımla birlikte ısıtma özelliğinin yanına artık soğutma da eklendi. Ayrıca hafıza da artık mevcut. Tabi sadece sürücü koltuğunda. Işık koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında klasik 3 kollu direksiyon simidini görüyorsunuz. Tasarım konusunda Tiggo 8 Pro avantgard'da olanı çok daha beğendiğimi söyleyerek etine dolgun direksiyonda başarılı buluyorum. Ve değişimin en vurucu yeri bu 24.6 inç büyüklüğündeki tek parça gösterge ve multimedya ekran paneli konsolun gözbebeği konumunda. Tek panelin üzerindeki iki ekranla bezenmiş bu tasarımın renkleri ve teması güzel görünüyor. Bluetooth, e-call yardım servisleri, kablosuz CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra sadece ve sadece avantgard'da bulunan Sony ses sisteminde bu ekran üzerinden yönetiyorsunuz. Ekranın dokunmatik hassasiyeti de gayet başarılı. Orta konsola geldiğimizde burada iki katlı bir tasarım bulunuyor. Alt katta küçük eşya gözleriyle tip A ve tip C portlarına yer verilmiş. Alt donanımlarda tip C yoktu. Avantgard donanımına yeni gelen diğer özellikle 7 renkten 64 renge çıkan ambiyans aydınlatma oldu. Klima kontrolü ve panelde diğer donanımlarla tamamen aynı. Buna ek EQS hava kalite sistemi eklendi. Farklı olan şeylerden biri ise kablosuz şarj standı. Excellent donanımda olan bu kablosuz şarj pedi teknolojik olarak geliştirildi. Ayrıca her ne kadar arka camda film olsa da yine de sizi rahatsız eden ışıklara karşı da otomatik kararan iç dikiz aynası yenilikler arasında bulunuyor. Tasarım ve işlev konusunda her zaman olduğu gibi başarılı olan Tiggo 7 Pro'da ben çevremden ya da sizlerden en ufak olumsuz bir geri dönüş almadım. Bunu bir de avantgard donanımla biraz daha geliştiren Chery Türkiye elbette bu övgüyü de sürdüreceğe benziyor. Arka yaşamalarında geniş diz ve baş mesafesiyle konfor odaklı bir tasarıma sahip olan Tiggo 7 Pro'da insan bir koltuk ısıtma istiyor ve tabi bu donanım normalde var ama henüz Türkiye'ye gelmedi. Buradaki kol dayama ve bardaklıklarla yetineceğiz artık. Arka taraftaki teknolojik gelişmeler arasında bir adet tip A USB portu da şarj vesaire gibi işlemler için emrinize sunulmuş. Yani dostlar, Tiggo 7 Pro bildiğimizin üstüne eklemiş, eksilmemiş. Bagaj hacminde ise elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında arka koltuklar dik konumdayken 475 litre hacim sunuluyor. Hep söylerim, Chery'nin güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerindeki politikası Avrupalı modellere kesinlikle ders olmalı. Belki de hem benim hem de sizlerin özellikle Chery ile Çinli markalara ısınmamızın temel nedenlerinden biri de birçoğunun standart olduğu güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinden ileri geliyor. Buna ek yapılan çarpışma testlerinden de 5 yıldızla ayrılan Tiggo 7 Pro güvenlik ve sağlamlığıyla da öne çıkıyor. Şaside güçlü, çelik bir yapı içinde olan Tiggo 7 Pro galvanizli çelik plakalarla kaplı halde. Tabi bunun yanı sıra ön yanlı perde olmak üzere 6 adet hava yastığı, yokuşlarda hem kalkışı kolaylaştıran hem de sürüşü destekleyen yokuş kalkış asistanı ve desteği, hem önlerde hem de arka koltuklarda çalışarak benim favori özelliklerimden olan aktif gergili emniyet kemeri, hız sabitleyiciye ek olarak yolun yokuşuna aldanmadan sabitlediğiniz hızla gitmesini sağlayan hız limitleyici, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, yine hem aracın önünde hem de arkasında yer alan sensörler yardımıyla olası kazalardan kaçınmanızı sağlayan çarpışma önleme sistemi, bulunduğunuz şeridin dışına çıkmadan ilerlemenizi sağlayan şerit takip asistanı, önünüze çıkabilecek araç, yaya ya da bisikletlere karşı olası bir kazayı önleyen aktif acil durum freni ve daha birçok pasif güvenlik özelliğiyle keyifli sürüşler yeni Tiggo 7 Pro'da sizi bekliyor. Dünya pazarında birçok farklı modelle satılıyor olsa da acaba ilerleyen dönemde bize bir sürpriz de olur mu? Motor seçenekleri ve Chery dediğimde yükselen iki ses. Çok yakıyor. Hayır kardeşim çok yakmıyor oluyor. Bunu daha rahat anlamak için Tiggo 8 Pro inceleme videomuzda siz değerli takipçilerimizden gerçek tüketim verilerinizi paylaşmanızı istedim. Bu arada hazır yeri gelmişken aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olmayı da unutmayın. Paylaşılan sonuçlarda araç sahiplerinin birçoğu yakıt tüketimlerinden memnundu. Elbette daha önce de söyledim, kesinlikle ama kesinlikle elektrik destekli hibrit motorlar Tiggo serilerine eklenmeli. Tamamen elektriğin ötesinde hem daha verimli hem de daha tasarruflu olan hibrit motorlarla Chery ve Tiggo modelleri çağ atlayacaktır. Yeni Chery Tiggo 7 Pro'da hali hazırda var olan 1.6 TCDI motor varlığını koruyor. Bu motordan 183 beygir güç, 275 Nm tork üreten Tiggo 7 Pro 7 ileri çift kavrama otomatik DCT vitesle eşleştirilmiş. Önlerde hava soğutmalı disk, arkalarda normal disk frenle duracak olan bu modelde süspansiyonlar artık bir otomobil klasiği olan önlerde MacPherson bağımsız, arkalarda yarı bağımsız torsonla desteklenmiş. Sıfırdan %9.2 saniyede çıkan Tiggo 7 Pro için maksimum sürat verisi 200 km/saat olarak
olarak belirtilmiş. Bu motorun fabrika verilerine göre yakıt tüketimi ise ortalama 7,5 litre olarak gösteriliyor. Tiggo 8 Pro videomuzda sordum. Şimdi bir kez daha soruyorum. Tiggo 7 Pro kullanan takipçilerimiz gerçek yakıt tüketim değerlerini yorumlar kısmında paylaşırsa hem bu bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olur hem de bu otomobili ilk defa alacak kimselerin aklında bir fikir olmuş olur. Geldik fiyata. Tiggo 7 Pro videonun yayın tarihinde Türkiye'de kampanyasız 1.248.000 lira, kampanyalı 1.198.000 liradan alıcılarını bekliyor. Videomuzun konu olan Tiggo 7 Pro Avantgard donanımsa tüm bu saydığımız özellikleriyle birlikte 1.603.000 liraya satışa sunuldu. Artık son söz sizindir. Yeniçeri Tiggo 7 Pro'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben Tiggo 7 Pro'yu halihazırda beğenirken makyaj sonrasında biraz daha hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Fiyat olarak da Tiggo 8 Pro'ya göre biraz daha ucuz olması onun tercih faktörünü etkiliyor olsa da Tiggo 8 Pro'nun şansı halen daha biraz yüksek. Peki siz yeni Tiggo 7 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Aksına takılan her şeyi ve yeni Tiggo 7 Pro hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ayrıca ben merak ediyorum Tiggo 8 ile Tiggo 7 arasında sizin tercih faktörünüzü etkileyen sebepler neler? Bunları da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.